1461 yılı. Yer, Pontus Rum İmparatorluğu'nun başkenti, Trabzon. Osmanlı ordusu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şiddetli bir topçu ateşine başladı. Ağır toplar surları döverken, havan ve daha küçük ölçekli toplar, Rumların top bataryalarını susturmak için aralıksız ateş açıyordu. Kara unsurları ise şehre taarruz için hazırlık yapıyor. Her an saldırı emri için bekliyorlardı. Trabzon Kalesi, aynı zamanda Osmanlı donanmasının çok sayıda gemisi tarafından denizden de kuşatılmıştı. Trabzon'un zorlu arazi yapısı ve kalenin kurulduğu sert, engebeli coğrafya kuşatmayı ciddi şekilde güçleştiriyordu. Ancak Rumların karşısında cesaretiyle, inatçılığıyla ve her şeyden önemlisi zekasıyla çağının ötesinde bir isim vardı. Konstantinopolis Fatihi Sultan II. Mehmet. Her iki tarafta büyük bir çatışmanın eşiğindeydi. Osmanlılar büyük bir taarruz için hazırlanmıştı. Rumlar ise Roma'yı korumak uğruna canlarını ortaya koymuştu. Tarihin yönünü değiştirecek günler artık başlamak üzereydi. Ama bu hikaye o sabah başlamadı. Her şey bundan aylar, hatta yıllar önce atılan adımlarla başladı. ...1453'te Konstantinopolis'in düşüşüyle Doğu Roma İmparatorluğu tarihe karışmıştı. Ancak Roma mirası tamamen yok olmamıştı. ...1204 yılındaki 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul Romalılardan alınmış ve imparatorluk parçalanmıştı. Bizans'ın çöküşünden sonra imparatorluk iki ayrı kolda varlığını sürdürmeye çalıştı. Bunlardan biri Batı Anadolu'daki İznik koluydu. Bu güç yarım asır sonra İstanbul'u Latinlerden geri almış, ancak 1453'te Osmanlı'nın yükselişi karşısında tarih sahnesinden silinmişti. Diğeri ise Karadeniz'in doğusunda, dağlık Pontus topraklarında varlığını sürdüren Trabzon Rum İmparatorluğu'ydu. Komnenos Hanedanı tarafından kurulan bu imparatorluk, kendisini Roma'nın gerçek varisi olarak görüyor, Doğu Roma'nın son sığınağı olma iddiasını taşıyordu. Yani 1453'te İstanbul'un alınması Bizans'ı bitirmişti. Ama Bizans'ın ruhu hala Trabzon'da nefes alıyordu. Fatih Sultan Mehmet de bu durumun farkındaydı. İmparatorluğunu parçalanmış bir Roma mirasının gölgesinde bırakmak istemiyordu. Zira kendini dönemin yeni kayseri olarak görüyordu. Ve Roma'nın olan onun olmalıydı. Üstelik bu sadece siyasi değil, ekonomik bir meseleydi. Karadeniz ticaret yollarının denetimi, Osmanlı'nın kuzeye açılan kapısını güçlendirecekti. Sultan da çok geç olmadan kararını verdi. Trabzon, Rum İmparatorluğu, tarihin tozlu sayfalarına gömülecekti. Ve o emir verildiği anda, tarihin çarkları artık yeni bir dönem için dönmeye başladı.
Günler süren kuşatmanın ilk aşamasında gökyüzü demirin ve ateşin sesleriyle yankılanıyordu. Osmanlı topçusu surları yıpratmak için aralıksız ateş açtı. Büyük kuşatma topları şehri sarsan bir öfkeyle Trabzon surlarını dövüyor. Sahra topları ve havanlar savunma hatlarını susturmak için aralıksız ateş kusuyordu. Yer yer şiddetli patlamalar Trabzon surlarını sarsıyor. Duvarlarda kısmi gedikler açılıyordu. Ancak gece olduğunda Romalı savunucular taş, toprak ve kerpiçle bu yarıkları onarıyor. Ve kuşatma her sabah yeniden başlıyordu. Karşı tarafta ise geri adım atmıyor. Mancınıklar fırlatılan alevli taşlar ve toplardan ölüm kusan demir gülleler Osmanlı hatlarına yağıyor, mevzilere zayiat verdiriyordu. Her iki tarafta daha ilk aşamada birbirini tüketmeye çalışıyordu. Bu artık yalnızca bir kuşatma değil, demirin, ateşin ve inancın düellosuydu. Osmanlı ordusu, günler süren topçu bombardımanı ve lağım kazma çalışmalarının ardından Romalı savunma hatlarının yumuşadığına kanaat getirdi. Artık sıra, kuşatmanın en kanlı ve en zorlu aşamasına gelmişti. Piyadeler, tekerlekli kuleler ve merdivenler hazırdı. Herkes biliyordu. Birazdan surlara hücum emri verilecek, savaşın kaderi kalelerin gölgesinde çizilecekti. Aralıksız topçu ateşinin ardından koçbaşları, tekerlekli kuleler ve merdivenler, okçuların ve tüfekli birliklerin gözetiminde surlara doğru itiliyordu. Kuşatmaların en acımasız, en kanlı evresi işte tam da bu andı. Dumanla kaplanan hava, top gürültüsünün ardından çelik çarpışmalarının yankılandığı bir cehenneme dönmüştü. Ancak yağan okların, mancınıklardan fırlatılan taşların ve barutun saçtığı ateşin arasında Türk askerleri korkusuzca surlara ilerlemeye devam etti. Her adım ölümle burun buruna atılıyordu. Ama ne top sesleri ne de ateşin harareti onların kararlılığını kırabildi. Romalılar ise surların üzerinden büyük bir inatla, dişlerine kadar silahlanmış bir şekilde şiddetli bir mukavemet gösteriyordu. Okçular aralıksız yaylarını geriyor, mancınıklar yeniden kuruluyor, mızraklar yukarıdan aşağıya saplanıyordu. Kaynar yağlar, taşlar ve alevler saldırganların üzerine yağarken savunucular her santimi kanla savunuyordu. Yine de Osmanlı askerleri tek bir an bile geri adım atmadı. Savaş artık sadece silahların değil, iradenin ve inancın savaşıydı. Her iki tarafta bu surların kaderini belirleyecek bir ana doğru hızla yaklaşıyordu. İlk önce tekerlekli merdivenler, ardından devasa savaş kuleleri surlara doğru yanaştı. Topların önceden yıprattığı taş duvarlara yaklaşan bu makineler, saldırının en sert safhasının başladığını haber veriyordu.
Osmanlı askerleri, ok ve tüfek ateşi altında, merdivenleri tırmanarak ve kulelerin içinden çıkarak surların üzerine doğru hücuma geçti. Kale önünde gökyüzünü karartan ok yağmuru, aralıksız tüfek atışları ve top sesleri birbirine karışmıştı. Surların üstüne ulaşan Osmanlı askerleriyle Romalı savunucular arasında kas gücüne dayalı muazzam bir boğuşma başladı. Kılıçlar ve baltalar çarpışıyor. Mızraklar göğüslere saplanıyor. Kalkanlar paramparça oluyordu. Kan oluk oluk akarken ne Türk askerleri ne de Romalılar tek bir adım bile geri çekilmiyordu. Çatışma surların üstünde doruğa ulaşırken kalenin ana kapısına koçbaşılar sürüldü. Her darbe taş kapıya bir yıldırım gibi çarpıyor. Surlarda yankılanıyordu. Topçuların da desteğiyle kapı çevresindeki savunma zayıflatıldı. Gök gürültüsünü andıran son birkaç top atışından sonra kaleye giriş için bir gedik açıldı. Artık savaşın ağırlık merkezi surların üzerinden kale içine taşınıyordu. Açılan gediklerden içeri sızmaya çalışan Türk birlikleri, şehir içinde beklenmedik bir dirençle karşılaştı. Dar sokaklar savunmayı kolaylaştırıyor. Romalılar her köşeyi, her pencereden saldırı hattını gözetliyordu. Üstelik Trabzon'un iç içe geçmiş 3 katlı sur sistemi, şehri klasik bir kuşatmadan çok daha zorlu hale getiriyordu. Bir sur hattının aşılması, şehrin tamamen ele geçirildiği anlamına gelmiyordu. Bu tür kuşatmalarda en tehlikeli an, disiplinin kırıldığı ve askerlerin kontrolsüz biçimde sokaklara dağıldığı andır. Bu durum, pusuya düşme, lojistik hatların kopması ve ilerleyişin kaosa sürüklenmesi demekti. Bu yüzden Osmanlı komutanlarının ilk hedefi, Gedik çevresini güvence altına almak ve adım adım sokak temizliği yaparak ilerlemekti. Ancak şehir savunmasını üstlenen Romalılar, dar sokaklarda kurdukları barikatlar ve pusu noktalarıyla Osmanlı ilerleyişini yavaşlattı. İlk sur hattı aşılsa da ikinci ve üçüncü savunma hatlarında şiddetli çatışmalar yaşandı. Oklar, tüfek atışları, el ele çarpışmalar, şehir bir anda kan ve barut kokusuna boğuldu. Zamanla Osmanlı birlikleri şehir içinde düzenini kaybetmeye başladı. Labirent gibi sokaklar, kopan komuta zinciri ve yoğun savunma hattı, ilerleyişi durma noktasına getirdi. Birliklerin dağılması hem moral üstünlüğünü hem de savaş düzenini bozdu. Bunun üzerine Osmanlı komutanlığı daha fazla kayıp vermemek için taktiksel bir geri çekilme kararı aldı. Bu, yenilgiden çok, yeniden toparlanma ve koordineli bir taarruz hazırlığı anlamına geliyordu. Fakat bu sırada Romalı savunucular da ağır kayıplar vermiş, mühimmatları ve adam sayıları tükenmeye başlamıştı. Fatih Sultan Mehmet ikinci büyük saldırıya hazırlanırken, Roma İmparatoru artık başka çaresi kalmadığını anlamıştı. İstanbul'daki imparatorun akıbetine uğramamak için hususi elçisini sultanın huzuruna gönderdi. Fatih, daha fazla kan dökülmeden şehrin teslim edilmesi karşılığında yağmanın yasaklanacağını, imparator ve mahiyetine dokunulmayacağını garanti etti.
Ne de olsa en büyük zafer savaşmadan kazanılan zaferdir. Böylece imparator ve ailesi zarar görmeden İstanbul'a nakledildi, şehir ise Osmanlı kuvvetlerine teslim edildi. Fetih sonrası Fatih Sultan Mehmet, ordusunun önünde görkemli bir şekilde Trabzon'a giriş yaptı. Böylece Roma İmparatorluğu'nun son kalıntısı da tarihin tozlu sayfalarındaki yerini aldı. Her şey bitmiş gibi görünüyordu. Fakat 15. yüzyılın dahi komutanı Fatih Sultan Mehmet için bu fetih, daha büyük seferlerin yalnızca ilk adımıydı. Videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.